Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi E6000 ile karşınızdayım. Daha önce bahsetmiştim fakat detaylarına çok fazla değinememiştik. Bugün artık E6000 detaylarından biraz sizlere bahsetmeye başlayacağım. Manuel makinalardan sonraki ilk elektronik makina. Bundan sonrasında da bir E8000 var. E8000 sanayi tipi makinalarına çok yakın bir makina ama yaygın kullanılmıyor. Ben bir iki kişi de gördüm. E6000 ona nazaran daha yaygın kullanılıyor. Zaten manuelden sonra geçmek isteyeceğiniz ilk nokta E6000 olacak. Sistemler dediğim gibi birazcık daha elektronik aksam olarak düşünüldüğünde E8000 ile E6000 arasında kalıyor. Bu nedenle de tercih ediliyor. Öğrenildikten sonra da tabii talebe göre de E8000 alınabilir. E6000 dediğimde arkadaşlar aklınıza hemen şu gelsin. Manuel makinedeki gibi o deko aksesuarlarının hiçbirine ihtiyacınız yok. Bir konsol sayesinde deseni ya da yapmak istediğimiz ilmekleri şekillendiriyoruz, yönlendiriyoruz. Sonrasını örgüye bırakıyoruz. Burada da tabii bu konsolu yönlendirebilmeniz için elinizin altında iki tane kitap olması gerekiyor. Bir tanesi desen kitabı, bir tanesi de teknik kitap. Teknik kitap olmadan burada örgülerinizi şekillendirmeniz sizi zorlayabilir. Bu nedenle mutlaka örgüye başlamadan önce bu kitapları elinizin altında bulundurun. Şimdi nedenini de size söyleyeceğim. Evet, şu bahsetmiş olduğum desen kitabı arkadaşlar. İçinde desenler mevcut ve bu desenleri yapabilmeniz için de size bilgiler veriyor. İşte hangi deseni yapmak istiyorsanız bunun altında kodlar var ve teknikler var. O görsele göre o tekniği, o kodu konsola giriyorsunuz. Bu kitaptan desenlere ulaşıyorsunuz. Bu kitaptan da teknik bilgiye ulaşıyorsunuz. Teknik bilgide sizin yine burada yapmak istediğiniz ne varsa şekillendireceğiniz ve örgünüzde görmek istediğiniz detayları size görsel olarak veriyor. Siz bu görsellere göre konsolu yönlendiriyorsunuz ve en önemlisi de arkadaşlar burada yine örgü tekniği. Teknik demek örgünün tamamen görselini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi demek. Şimdi şurada bir tane örnek vereceğim. Tabii buna daha sonra değineceğiz. Şimdi şuradaki teknik kodları görüyorsunuz. Şurada da teknik uygulamaları görüyorsunuz. Bu çalışmalar örgüde inanılmaz farklılıklara sebep oluyor. Bunları da uygularken yine sizlere göstereceğim arkadaşlar. Manuel olan arkadaşlar da bu kodları uyguladığımda mutlaka bu kodlara dikkat etsinler. Gerçekten kumaşların görüntüsünü tamamen değiştiriyor. Şimdi konsola bu bilgileri nasıl giriyoruz? Konsol nedir? Nasıl kullanılır? Hadi bakalım şimdi bu konuları açıklığa kavuşturalım. Evet, bir E6000 Passat'tan bahsettiğimde bu görsel hafızanızda kalsın arkadaşlar. Motorlu bir makina. Motorumuz ve motorumuzu kontrol eden bir kumanda var. Passat makinesi olanlar zaten diğer detayları biliyorlardır. Çift yataktan oluşuyor. Başlıklarımız ve ip çardağımızla beraber manuel makineden ayıran bir konsolumuz var. Konsolun çalışması için bir elektriğe ihtiyacı var arkadaşlar. Bu nedenle bir prize fişimizi takıyoruz ve elektriğin konsola geldiğinden emin olmamız gerekiyor. İkinci olarak da yine konsolun başlıklarla olan bağlantısını kuran bir bağlantı noktası da burada var. Bu bağlantı sayesinde de bizim konsola girmiş olduğumuz bütün komutlar buradaki kablolar sayesinde başlıklara aktarılıyor. Konsolun çalışıp çalışmadığını buradaki power tuşuna basıyoruz. Ve görüyoruz ki ekranımızda ışık yandı ve Türkçe olduğu için de hemen komut aşamasına geçti. Eğer hafızada Türkçe dili mevcutsa siz de bu dili çevirebilirsiniz. Yoksa bildiğiniz dil hangisi ise o dille devam edebilirsiniz. Dili değiştirme imkanımız mevcut. Bunu söylemek istiyorum. Konsol üzerinde şöyle de bir durum var. Eğer siz hafızadaki desenlerden bir tanesini kullanmak istemiyorsanız buraya bir kart takarak kartınızdaki deseni hafızaya alabiliyorsunuz ve o hafızadaki deseni tekrar
konsoldaki bağlantılar sayesinde başlığa geçirebiliyorsunuz. Hafızada bir sürü desen var ve siz buradaki özellikleri ve teknikleri kullanarak o desenlerden yüzlerce desen çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan buradaki teknikleri bilip uygulayabilmeniz. Evet, ekrana geldiğimizde ekrandaki detaylardan size bahsedeyim arkadaşlar. Burada bir ışıklı göstergemiz var. Bizim buradan gelecek olan sorulara karşılık buradaki tuşları kullanmamız gerekiyor. Yani burası bizim için önemli. Doğru okursak düzgün komutlarla ilerlememiz ve sonuca ulaşmamız kaçınılmaz. O yüzden lütfen buradaki soruları düzgün cevapladığımızdan emin olalım. Şimdi bazen örgülere sıfırdan başlayabiliyoruz ya da ben ön hazırlığımı yapıp desene geçebilirim diyebilirsiniz. Bu noktada A, B, C tuşu devreye giriyor arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Makina normalde sizi sıfırdan başlatır. Atık ipten başlar ve örgüye kaç sıra sonra ne zaman başlayacaksınız? Hangi noktadan sonra hangi örgü tekniğini kullanacaksınız? Bunları hep size sorar. Ben normalde bir ön hazırlık yaptıktan sonra yani bir lastik ördükten sonra buradan açıyorum ve direkt desene geçerek örgümü lastikten sonra desenlendirmesini istiyorum. Çok fazla detayı programlamıyorum. Çünkü benim için önemli olan burada örgüye deseni verebilmesi. Çok fazla detay istersem o bütün detayları buraya girmem gerekiyor. Bu nedenle de burada sizin şekillendirmiş olduğunuz, çizmiş olduğunuz rota önemli arkadaşlar. Dediğim gibi ben önce lastik yapıyorum. Sonra power'dan açıp başlangıca geldiğimde A, B, C yaparak bütün prosedürleri atla diyorum ve direkt örgüye başla diyorum. O noktadayken bunu kullanıyoruz. Kor tuşuna geldiğimizde örgümüzü örneğin 80'e 80 başladık ve biz örgü esnasında işte 70'e 70'e kadar kesmemiz gerekiyor. Herhangi bir iğne değişikliği yapmamız gerektiğinde bu iğne aralığını düzeltmemiz gerekebilir, artırmamız gerekebilir. O noktada bu tuşu kullanıyoruz. R geri almak demektir. Herhangi bir düzeltme yapmak istediğinizde R'ye basarak geri alıyorsunuz. 3 okta tam aksine ilerler. Hızlı ilerlemek demektir. Burada üzerinde herhangi bir şey yazmayan bir tuş var. Bu tuş kartla alakalı. Biz hafızada olmayan kendi istediğimiz herhangi bir deseni hafızaya yüklemek istiyorsak o zaman şuradaki bu kanal sayesinde ve bu tuş sayesinde kartımızdaki bilgiyi hafızaya alıyoruz ve yine buradaki kablolar sayesinde de başlığa bu deseni aktarıyoruz. Clear silmek demek, End onaylamak, kabul etmek, No da kabul etmeden ya da hayır diyerek özetle hayır demek, sorulan soruları reddetmek demek. Şimdi çok basit haliyle bir desen nasıl girilir? Bunlardan bahsedeceğim ve atmış olduğumuz adımların da bize ne amaçla sorulduğunu sizlere açıklayarak ilerleyeceğim. Hadi bakalım şimdi desen girme nasıl yapılır ona başlıyoruz. Karşımıza bir program yazısı gelir ve bize burada sorar. Bir program seçecek misiniz? Evet. Henüz yeni başlıyoruz ve bir program seçeceğim için evet seçeneğine basıyorum. Karşıma program sil diye bir yazı geldi. Bu da bana şunu soruyor. Hafızadakilerden herhangi bir şeyi silmemi istiyor musunuz? Yani sıfırdan mı başlayacaksınız, hafızadan mı? Ben burada yine evet diyorum. Programı sileceğim. Hafızadaki herhangi bir bilgiyi kullanmak istemiyorum diyorum. Ve enter diyorum. Biz burada hangi şekilde örgüye başlayacağız? Bize bunu soruyor. Yani makinede herhangi bir ipimiz yok, herhangi bir hazırlığımız yok. Burada ne yapmak istiyorsunuz diyor. Şimdi başlangıç dediğinde hemen teknikler aklımıza gelecek arkadaşlar. Teknikler de bu görmüş olduğunuz detaylardan oluşuyor. Ve biz buradaki reçeteleri uygularken zaten konsolumuz bizi yönlendiriyor. Bütün hareketler konsoldaki rotaya göre belirleniyor. Bu nedenle 143 numaralı ya da işte 146 numaralı tekniği kullanacaksak buradaki bu reçeteyi kullanmamız gerektiğini tahmin etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bize sorduğu teknikte bir örgü başlangıcı istiyor ve birden başlayan, bakın küçük işte burada bir lastik var, bir de bir lastik var, farklı tam iğne, çift yatak, tek yatak başlangıçları var. O nedenle
Biz buradaki başlangıçlardan hangisini yapacaksak bize bu noktada bu seçeneklerden birini soruyor. Hangisiyle başlamak istiyorsun? Biz burada ön hazırlığını yapmış olduğumuz bir lastikten sonra başlangıç yapacağımız için 2 ya da 3 seçeneklerinden birini seçip ben genelde 3'ü kullanıyorum. Buraya geliyorum. 3 end diyorum. Ve bana bu defa diyor ki bütün desenleri kullanacak mısın? Yani şu demek, A, B, C, D seçilmiş olan bütün desenlerin hepsini kullanmak istiyor musun? Diyorum ki hayır, ben sadece bir tane desen kullanacağım. Bu nedenle de buraya hayır diyorum. Yani no'yu seçiyorum arkadaşlar. Bana diyor ki seçmek istediğin deseni buraya artık girebilirsin diyor. Desen A, B, C, D bunu peş peşe arka arkaya ekleyebilme imkanımız var. Ama biz burada tek desen kullanacağımız için sadece A deseninde hemen yine kitabımızdan yardım alarak geliyoruz. Buradaki 4 haneli olan, şuradaki 4 haneli olan desenlerden bir tanesini seçiyoruz arkadaşlar. Bunlar 2 renkli örgüler için. Siz tabi tek yatak ya da çift yatak yapacağınız herhangi bir örgüde sayfada burada bir sürü desenler var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Onlardan bir tanesini yine burada tercih edip girebilirsiniz. Şimdi teknikle desen arasındaki farkı yine size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, resimlere çok yakından bakın. Bakın bu da bir 2 renkli örgü. Bu da 2 renkli bir örgü. Yine burada da 2 renkli bir örgü ve 2 renkli bir örgü görüyorsunuz. Aralarındaki farkı görmenizi istiyorum. Ve bu farkın neden kaynaklandığını size söylemek istiyorum. Burada ilmekler daha küçük küçük duruyorken burada tam aksine daha kabarık, sanki 3 boyutluymuş gibi. Burada daha düz bir örgü gibi dururken burada da sanki hafif dantele benzeyen bir örgü görüyoruz. Bunun sebebi teknikler arkadaşlar. Teknik nedir? Şurada 190, 186, 188 ve 183 olarak yazan 3 haneli rakamlardan oluşan farklılıklar. Aslında hepsi gördüğünüz gibi 2 renkli bir örgü. Ama teknik kullanımından dolayı hepsinin görüntüsü birbirinden farklı görünüyor. Bunun için teknikler çok önem arz ediyor. Teknik dediğim zaman da hemen buradaki bu sayılar aklınıza gelsin arkadaşlar. Bu tekniklerin bu kadar fark oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna göre de yapacağımız örgülerde hepsi bakın bu farklı, bu farklı, bu farklı. Hepsinin teknikleri farklı farklı olduğu için görüntüler de ister istemez farklılaşıyor. Bu nedenle mutlaka bu detayları aklınızda bulundurun. Şimdi bize ne demişti? Desen A'yı girelim demişti. Bakalım desen A'da her zamanki bilinen şu kaz ayağını ne demiş? 1132. Yani burada desen A, B, C, D gördüğümüz zaman buraya 4 haneli desen numarasını girmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O da ne demiştik? 1132. Hemen o rakamı da girelim. 1132 end. Değiştir diyor. Deseni değiştirmek istiyor muyum? Hayır, henüz yeni girdim. Değiştirmeyeceğim için no diyorum. Şimdi bana teknik soruyor. Sen bu deseni biraz önce bahsettim ya, hangi teknikle kullanmak istiyorsun? Eğer görseldeki bu görüntüyü elde edeceksen 190'ı, bu görüntüyü istiyorsan 186 yıldızı, bu görüntüyü istiyorsan 188 yıldızı, bu görüntüyü istiyorsan da 183 yıldızı girmem gerekiyor. Düz bir örgü istiyorum. Hiçbir detaya ihtiyacım yok. Yani 190 yazan 3 haneli geliyorum. Tekniği hemen buradan kontrol ediyorum. Evet, 190 neymiş? Çift yataklı bir örgü. Tam iğnelerle çalışılıyor. Önde tam, arkada da bir itici özelliğiyle o görseli elde edebiliyorum.
Şimdi buraya geliyorum ve diyorum ki burada 190 tekniğini kullanacağım. End diyorum. Diyor ki bana deseni örgü üzerinde büyüteceksen ya da konumlandıracaksan bunu burada seçmen gerekiyor. Hayır, ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece düz bir örgü örmek istiyorum. Bunun için de buraya no diyorum. Eğer değiştirmek isteseydim evet diyerek bu defa oradaki soruları cevaplamaya çalışacaktım. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım için no dedim. Şimdi şunu soruyor bize. Seçtiğiniz deseni test etmek istiyor musunuz? Hayır, test etmeme gerek yok. Zaten nasıl bir görüntü olduğunu biliyorum. No diyorum yine. Buraya geldiğinde de şunu soruyor. Gireceğiniz bütün desenler bu kadar mı? Evet, bu kadar. Başka ilave yapmak istemiyorum. Enter diyorum. Bu defa bana ölçü soruyor arkadaşlar. Ölçü dediğinde no diyorum. Herhangi bir ölçü girmeyeceğim. Ama iğnelerimi seçeceğim. İğnelerimizi de seçerken makinamızın tam sıfır noktasından sağ taraftaki son iğneye, sol taraftaki son iğneye kadar hangi iğneleri kullandıysak burada o bilgiyi giriyoruz. Şunu unutmayacağız. Makinenin sıfır noktasından sol taraf eksi, sıfır noktasından sağ taraf artı olarak konsola işleniyor. Birden 90'a kadar eksi olan iğneni seç diyor bana. Geliyorum. Eksi taraf neydi? Sıfırın sol tarafıydı. Ben burada ne yaptım? Sıfırdan sondaki son iğne nedir? 30. Buraya 30 sol taraf olduğu için eksi diyorum. End. Bu defa diyor ki bana sağ tarafta birden 90'a kadar kaç iğne kullanıyorsun? Yine sıfır noktasından gelip sondaki son iğneyi düşündüğümde yine burada ne diyorum? 30 diyorum. Artı dememe gerek yok. End diyorum ve artık örgüye başla diyor bana. Ve burada diyor ki her şey hazır mı? Tamam mısın? Örgüye başlayabilir miyiz? Evet. Enter diyorum. Bundan sonrasında artık başlığı şekillendirmemiz gerekiyor. Başlığı da geldiğimiz zaman bizim makinamızda bir başlama noktası var. Bakın şuradaki üçgeni dikkate alarak en baştaki iğnenin yanına konumlandırıyorum. Tamam, birinci iğnenin sağ tarafında konumlandırdım. Zaten doğru yerde duruyorsa ben buraya end dediğimde doğru yerde durduğumu onayladı. Yanlış yerde dursaydım burada bir arıza verecekti bana. Bu arızadan dolayı da ben konsolumu doğru yere almam gerekecekti. Şimdi tekrar komutlara devam ediyoruz. Tam bu noktada ben hiç o başlangıçtaki atık iplerle, örgü başlangıçlarıyla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu noktaya geldiğinizde arkadaşlar bu bahsettiğim A, B, C tuşuna basıyorsunuz ve diyor ki desen A'dan başlayacağım. Onaylıyor musunuz diyor. Enter diyorum. Artık başlıkta bu defa komutları vermeye başladı. Buradaki komutları takip ettiğimiz takdirde lastiği ördüysek öncesinde hemen lastiğin üzerine buradaki seçtiğimiz örgü neydi bizim? Şu kaz ayağıydı. Bu deseni örgümüzün üzerine örmeye devam edecek. Biz o başlangıçta A, B, C demeseydik bu defa bizim ön hazırlıklarımızı da yapmamızı isteyecekti bizden ve bu süreç uzayacaktı. Şimdi bize ne diyor burada? Ön yatağa SX'i alın diyor ve ön iğneleri gördüğünüz gibi aşağıda yananlar ön iğneleri, end diyorum. Yukarıda yananlarsa arka iğneleri bize gösterir. Arkayı da GX'i alın diyor. End dedim. Bir sıra boş gelin dediğinde mekiğimizi tamamen örgüden çıkarıyoruz. Buradan alıyoruz. Yerine takıyoruz. Ön tarafı ne demişti bize? SX demişti. Arka tarafı da GX'i alacağız. Ve bir sıra boş geleceğiz. Bu defa bize diyor ki çark kolunuzu saat 6 yönünde çevirin. Evet, 6 yönüne aldım. Enter diyorum. Artık öndeki iğneleri hazırladık. Buradan da iticilerimizi bakın 190 tekniğine göre iğne iticilerimi buradan çıkarıyorum. Her bir iğne kadar çıkacak. Eksik olmayacak. Ona dikkat edeceğiz. Evet, böylece
iticilerimi hazırlamış oldum. Yine end diyorum. Bir sıra boş gelin diyor. Şimdi yine bir sıra boş gideceğim. Bakın deseni kurdu. Yine enter diyeceğim. Şimdi iticileri ayarlamamı istiyor. Arka tarafın iticilerini ayarla diyor. Geliyorum buradan iticilerimi bir de bir düzenliyorum. Buradaki 190 tekniğine göre. Ve enter diyorum. Diyor ki 2 renkli örgü kullanacaksınız diyor. Hemen teyit ediyoruz. Zaten biliyorduk ama bakalım 2 renkli örgü kullanıyoruz. Yine enter diyorum. İlmek ayarınızı yapın diyor. Hangi ilmek ayarını kullanacaksınız? Buradan öreceğim. Örgü ayarını belirliyorum. Enter diyorum. Bana diyor ki portakal sıyırıcıları tak. Hemen buraya şu kısma portakal sıyırıcılarımızı iki tarafa da takıyoruz arkadaşlar. Ve diğer tarafa da takıyoruz. Yine geliyoruz buraya. End diyoruz. LX alacağız ön tarafa. LX dedik. End diyorum. Arka tarafı da N'ye al diyor. Burayı da N'ye aldım. End dedim. Artık örgüm başladı. Ben burada her sağ ve sola gittikçe bakın sıra değişiyor. Yine bizi yönlendirdi konsol. Diyor ki desen ne dedi? 2 sıra N'de gideceksin. 2 sıra AX'de gideceksin ve bunu arka yatakta yapacaksın. Ön yatak sabit kalırken arka tarafı her 2 sırada bir burada olduğu gibi burayı A'ya alacağız. Burayı A'ya alıyoruz. Burayı da X'e alıyoruz. Gidiyoruz. Geliyoruz. Burada sıra değişirken aynı zamanda arka yatak olduğunu üst taraftaki çizgilerden anlıyoruz. Alt tarafta olsaydı ön tarafı değiştirmemiz gerekecekti. Şimdi arka tarafı N'ye alıyorum. Gidiyorum. Bu arada bakın burada iticilerim de değişiyor. Bu defa bana diyor ki arka tarafı zaten A'daydı. X almam yeterli. Her 2 sırada bir burayı N'ye alıyorum. Burayı AX alıyorum. Aynı zamanda gördüğünüz gibi sayıyı da sayıyor. Döndüğümüzde hep aynı işlemle bu örgüyü yapacağız ve iticiler bakın ön tarafta sürekli değişerek bizim buradaki desenimizi buradaki örgümüze yansıtıyor. Evet, yapmış olduğumuz örgünün bütün rotasını konsolda belirliyoruz arkadaşlar ve sonrasında yine buradaki rotaya göre biz örgümüze yön veriyoruz. Başlıklarımıza yön veriyoruz ve bu örgüleri örmeye devam ediyoruz. Burada yapılan bütün çalışmalar aslında konsolda bitiyor. Konsolda noktayı koyuyorsunuz ve diğer adımlar örgüde zaten isteseniz de istemeseniz de önünüze çıkıyor. Herhangi bir probleminiz olmadığı sürece. Bir problem olduğunda arkadaşlar ben burada yanlışlıkla bir şey yapayım. Evet, işte böyle bir hata sesi çıkacak karşınıza ve bir hata kodu çıkacak. Bu kodda sizin bir hata yaptığınızı gösteriyor. Ve bastığınız zaman sizi tekrar başlama yerine getirerek o hatayı düzeltmenizi istiyor. Bir yanlış yaptınız diyor. Buradan makineyi yine başlama noktasına getiriyorum. Buradan beni yönlendirerek artık nerede kaldıysa desen, nerede bozulduysa beni oraya kadar yine yönlendirecek. Bazen sökmemiz gerekebiliyor. Bizi 2 sıra geriden başlatabiliyor. Bütün bunları konsol sayesinde yapıyoruz. Buradaki kitaplardan mutlaka elinizin altında olsun. Yaptığınız adımları, seçtiğiniz teknikleri, desenleri hepsini kontrol ederek giderseniz inanın bana olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmayacaksınız. Motorla da bu örgüyü aralıksız devam ettirebilirsiniz. Bugünkü videomu da böylece bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek hepinize sevgiler gönderiyorum. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizden güç alarak videolarıma devam ediyorum. Sevgiyle kalın.